bedenin savunma sistemiyle alakalı kurgu önemli. Yani kış dediğinizde enfeksiyonlar akla geliyor ki daha yeni çıkıldı. Covid ile alakalı bir süreç yaşandı. Orada aynı ortamda Covid olmasına rağmen kimileri hasta oldu, kimileri Covid'in yanından bile geçmedi. Bu sistemsel bir kurgu aslında. Yani bedeniniz, savunma sisteminiz iyi çalışıyorsa, bu işi eğer organize edebiliyorsa o zaman enfeksiyon gelse de uğramadan teğet geçiyor. Veya uğrasa bile hissetmeden çok basit modelle vücut bunu atlatmış oluyor. O zaman olaya ne giriyor? Olaya sistem giriyor. Hangi sistem? Savunma sistemi. Savunma sistemini koordine edecek ekipmanlar, destekleyecek ekipmanlar aslında bizim sorumuzun cevabı olacak. Yani kışın daha nasıl sağlıklı kalabiliriz? Kışa nasıl hazırlıklı olabiliriz? Aslında sorunun cevabı bu. Yani savunma sistemini güçlendiren her şey bizim elimizin altında olması gerekiyor. Kışı da rahat ve sorunsuz geçirebilirim. Burada savunma sistemiyle alakalı kurguda bir numaralı olay aslında toksik yükün vücutta artışıyla alakalı kurgudur. O nedenle biz bahar geçişlerinde cupping, hacamat uygulamasıyla bir detoks sürecine sağlıklı da olsa insanları alırız ki onunla alakalı vücut koordinasyonu rahat yapabilsin. Çünkü toksik yük vücutta ne kadar fazla olursa bedenin sadece savunma sistemi değil diğer sistemlerle alakalı süreci yönetmesi zor olur. Biz bunu yaptıktan sonra daha sonraki süreçlerde savunma sistemini destekleyecek bazı ekipmanları devreye koyarız. İşte ozon gibi, kandaki oksijen kapasitesinin artırılmasından tutun da serbest radikal dediğimiz atıkların giderilmesine, aynı zamanda savunma sisteminin aktive edilmesine kadar birçok süreçleri ozonla sağlamanız mümkündür. Biz o desteğe de gireriz. Akabinde eğer kişinin yine bizim RTM modelinde kaynak sürecinde olan kirlenme, sistem bozulması ve DNA kod değişikliği diyoruz ya, işte DNA kodu eğer kişinin daha önceden gelen kodlarında savunma sistemiyle alakalı veya başka sistemlerle alakalı savunmaya etkileyecek bir şeyler varsa onlara da el atmak gerekiyor. Dolaşımla alakalı bir problemi olabilir. Akciğerle alakalı, geçirilmiş enfeksiyonlarla alakalı problemler olabilir. Alerjen bir yapısı olabilir. Bunlarla alakalı da destekler kişilere düzenlendiğinde o zaman sağlıklı bir savunma sistemi ve bununla birlikte sağlıklı bir kış sürecini geçirmemiz mümkün olacaktır. Kişiler bu süreçte savunma sistemini desteklemek için fitoterapiden faydalanabilirler. Halk arasında işte ada çayıdır, kekiktir, bunlarla alakalı birçok yayın ve çalışma vardır. Bunları kullanabilir. Basit bir kış çayında bir bardak sıcak suya işte bir çay kaşığı kadar kekik, bir çay kaşığı kadar gül hatmi, beraberinde yine aynı miktarda bir ada çayı konduğunda biraz limonla iyi bir kış çayımız olacaktır. Bu fitoterapinin aslında desteğidir. Ama asıl olay biraz önce söylediğimiz gibi sistemlerin analiz edilerek savunma sistemini etkileyen başka altyapılar varsa bunların kurgulanması ve organize edilmesi gerekiyor. Bunun için biz hastayı eğer böyle bir şey varsa değerlendirmeye alıyoruz. 3 beden check-up'ı dediğimiz o tarama sürecinde beden hem fiziksel hem de kimyasal hem de elektriksel formda değerlendiriliyor ve savunma sistemini etkileyen eğer bir şeyler var ise onlarla alakalı süreç organize ediliyor. Kişiye biraz önce yine destekte kullandığımız gibi hacamatı, ozonu, fitoterapetik destekleri veya akupunkturu gibi ek desteklerle bu süreç yönlendirilerek sistemin daha aktif ve düzenli çalışılması organize ediliyor.